Hello English hours, welcome to Online Turkish Lecture Chapter 8. In last episode, I left a question which I didn't translate. The question was, sen hiç maydanozun arkasına saklanmış fil gördün mü? The translation of this question is, have you ever seen an elephant hiding behind parsley? If you saw, then shame on the elephant, it couldn't hide good enough. If you couldn't see, like most of the people on the earth, then a big congrats to the elephant, so well hidden. Today I will tell about store past tense, or gossip tense as I prefer to define it. This is the most used tense between a group of women on school reunions. You can hear this tense frequently if someone is narrating a story he or she didn't witness but heard from a third person. Suffix for this tense is miş and it turns as mış, muş, müş depending on vowel harmony. Let's see some examples. Arabasını satmış means he or she sold his or her car. Why we use this tense? Let's say a friend of you told you that professor sold his car, but you tell this to your friend who is third person in this example. You say professor sold his car, but in Turkish we tell it as profesör arabasını satmış. Why? Because we didn't see or witness professor sold his car, but we heard it from someone else. If in reality, professor didn't sell his car, it is not your business, since he told the news as a story. Felix Baumgartner, atmosferi terk ettiğinde eski sevgilisini görmüş. Translation of this sentence is, when Felix Baumgartner left the atmosphere, he saw his ex-girlfriend. At the moment all of you are saying, no way, all of us watch it live, nothing like that happened. Exactly, that's the good part of gossip dance. You can tell fantastic things as you are not responsible for it. Let's see another example. Pastafarianism, dünyanın en eski diniymiş means Pastafarianism was the oldest religion in the world. As you see, English cannot make brilliant difference in gossip dance as in Turkish. Especially, it is very hard to understand for non-native English speakers if it is a gossip dance or definite past tense. But in Turkish, even a beginner can understand gossip dance if he or she hears it during a conversation. Apart from telling fantastic lies, why is this dance good? Because you can tell tales in a very mysterious way. Let me tell you a tale in Turkish. This is a widely known international tale. Here I start. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, bereketli topraklarda bir kral yaşarmış. Kendini çok akıllı sanırmış, giyimine kuşamına çok düşkünmüş. O kadar kibirli, o kadar kendini beğenmiş bir hükümdarmış ki sürekli aynada kendine bakar, ne istiyorsa onu yapar, halka da istediklerine ses çıkarmasınlar diye baskı yaparmış. Bu sırada çok defa hata yaparmış ama baskıcı tutumundan dolayı halk gerçekleri söylemeye korkarmış. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralını ziyaret edeceğini duymuş. Kendisinden haz etmez, onunla ilgili hoş olmayan planlar yaparmış. Fırsat bu fırsat, en şık ben olmalıyım diye düşünmüş ve terzi aratmaya başlamış. Demiş ki haberlerine, dünyanın her yerine habercilerimi gönderin, bir terzi bulun bana. Dünyanın en güzel elbisesini dikecek terziyi. Bir sürü terzi gelmiş lakin hiçbirisini beğenmemiş. Sonra bir gün yabancı güçlü bir krallık kendi terzisini yollamış krala ve bu gönderilen terzi demiş ki öyle güzel bir kumaşım var ki, öyle şık olacaksınız ki kimse sizden gözünü alamayacak. Herkes sizi konuşacak, çok güçlü gözükeceksiniz. Ve sizden önce hiç kimse de olmayacak bu giysi. Kral çok şaşırmış, tabii hemen kabul etmiş. Ama terzi eklemiş, tek şartım var. Ben dikerken karışmayın. Gel zaman, git zaman. Sonunda terzi bitirmiş ve giydirmiş kralı. Kral aynaya bakmış ve üzerinde hiç giysi olmadığını görmüş. Tam kızacakken terzi demiş ki, sayın kralım bu kumaşı sadece akıllı insanlar görebilir. Tabii bizim kral kibirli ya, aptal durumuna düşmemek için çok güzel demiş. Etrafındakilere sormuş, elbette hepsi korktuğu için cesaret edememişler doğruyu söylemeye. Çok güzel efendimiz, harika oldunuz efendimiz demişler. Kral daha da böbürlenmiş tabii ki.
Ardından büyük bir kendini beğenmişlikle çıkmış halkın arasına. Halk çok meraklı çünkü duymuşlar sadece akıllıların görebileceği iddiasını. Halk görünce şaşırmış. Üzerinde hiç giysi yok. Herkes görmüş, anlamış vaziyette. Kralın nasıl kandırıldığını fark etmişler ama korktukları için hiçbir şey söyleyememişler. O anda bir çocuk atlamış meydanın ortasına, parmağıyla kralı işaret etmiş ve gülerek bağırmış. "Kral çıplak!" diye. Bir anda halk bu ilk sese cesaretlenmiş ve kahkahalar atıp hep bir ağızdan birlik içinde bağırmışlar. "Kral çıplak! Kral çıplak!" Bu seslere kralın çevresindekiler de katılmış, korkuyu aşmışlar, zincirlerini kırmışlar ve hep bir ağızdan gerçeği söylemişler. "Kral çıplak!" En sonunda kral durumu geç de olsa böyle acı bir olayla anlamış ve çok utanmış. This timeless tale was written by Hans Christian Andersen on 1837. Name of the tale is The Emperor's New Clothes. Next episode I will tell about basics of simple tense and then we will continue learning with 3 to 5 minutes lectures. See you next time with chapter 9. Until then, hoşça kalın.